Merhaba canlarım. Falkader kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Fincanımı açmadan önce arkadaşlar niyetlerinizi alın. Ve yeni gelen arkadaşlar da siz de alın niyetlerinizi. Fincanımı açıyorum sevgili dostlar. Oo. Çok güzel. Fincanımız çok güzel arkadaşlar. Bakın içimiz ferah, aydınlık. Şimdi buradan başlayalım. Yalnız falımız oldukça hareketli, yoğun enerjiler barındırıyor. Şimdi burada fincanın şöyle sol tarafına doğru yükselen ve adeta dik bir dağ yamacını andıran telvemiz şu sıralar hayatınızda biraz çaba sarf etmeniz gereken bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor bana arkadaşlar. Önünüzde aşılması gereken bir engel veya sabretmemiz gereken bir süreç var. Yalnız güzel olan şu ki bu yokuşun hemen ardından fincanın üst kısımları daha ferah. Yani çabalarınızın karşılığını kesinlikle alıyorsunuz. Şimdi burada kanatlarını açmış büyük bir kuş dikkatimi çekiyor. Şu tarafa doğru. Bakın fincanın üst tarafına doğru. Kuş her zaman hayırlı haber, müjde, tez vakitte gelecek temiz bir gelişme. Bu haber uzun süredir beklediğiniz bir durumla ilgili olabilir ve hanenize büyük bir rahatlama geliyor canlarım. Şimdi yoğun ve koyu kısım içinizde biriktirdiğiniz, üzerine çokça düşündüğünüz bazı meseleleri temsil etti bana. Kafanızda aynı anda dönen pek çok plan veya düşünce olabilir canlarım. Yoğun telvenin üst kısımları, üst kısımlarına doğru ince hatlarla dağılması yakın zamanda bu kafa karışıklığından sıyrılıp daha net kararlar alacağınızı söyleyebilirim. Şimdi iki kişi arasında bir görüşme var. Orta kısımda sanki karşılıklı duran ve arasında güçlü bir bağ olan iki figür seçiliyor bende. Bu da ya da yakın zamanda güvendiğiniz bir insanla derin bir dertleşme yaşayabilirsiniz. Ya da küslük, kırgınlık olan bir durum varsa karşılıklı bir konuşma ile bu konunun tatlıya bağlanması an meselesi canlarım. Şöyle söyleyeyim. Fincanınız şu anki durağanlığın veya yoğunluğun geçici olduğunu, çok yakında gelecek temiz bir haberle birlikte önünüzün açılacağını söylüyorum ben size. Bana verdiği şey bu şu anda canlarım. Şimdi detaylar daha da netleşiyor. Gizli kalmış dinamikler gün yüzüne çıkmış arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığında fincanınızın duvarlarındaki dikey hatlar ve dalgalanmalar çok daha belirgin. Bu yeni açıdan öne çıkan semboller ve yorumlar. Yani koruyucu çatılar ve güvenli liman gibi. Fincanın üst orta kısmında telvenin adeta yan yana dizilmiş ev çatıları veya korunaklı bir kule duvarı gibi şekillendiğini görüyoruz zaten. Bu sembol hayatınızda güvene alacağınız, kendinizi güvende hissedeceğiniz yeni bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Ailevi bir meselede çözülme, evle ilgili bir değişiklik ya da size kol kanat gelecek, akıl hocalığı yapacak, güvenilir bir
kişinin varlığını işaret ediyor bana. Şimdi burada arkadaşlar yukarıya doğru uzanan dik yollar, falda düz hatlar bunlar. Açık yolları, kararlılığı ve hedefe giden doğrudan adımları bana temsil ediyor. Kafanızda kurduğunuz acaba olur mu dediğiniz iş veya niyet varsa bu konuda önünüz açık. Dolambaçlı yollara sapmadan direkt sonuca odaklanacaksınız canlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir patlama var yani. İçinizde biriken bir heyecan, sabırsızlık ya da birbirine karşı söylenmeyi bekleyen sözler olabilir. Bu dalgalanma fincanın ağzına çok yakın olduğu için bu duygusal yükü veya içinizdeki bu enerjiyi çok yakın bir zamanda dışarı vurup rahatlayacaksınız. Şimdi aydınlanan dip çeperimiz. Bu yukarı doğru çıkarken telvelerin arasında beyaz temiz boşluklar oluşmuş, ışıklar açılmaya başlamış. Bu durum üzerinizdeki o kasvetli veya belirsiz havanın yavaş yavaş dağılacağını müjdeliyor bana. Sorun gibi görünen şeylerin aslında göründüğü kadar büyük olmadığını fark edeceksiniz. Bir uyanış yaşayabilirsiniz canlarım. Şimdi şöyle özetleyeyim size. Bu ilk bakıştaki engebeli yolların aslında sizi güvenli ve sağlam bir zemine, çatılar ve dik yollar ulaşmak için olduğunu gösteriyor bana. Kararsızlıkları bir kenara bırakıp net adımlar atma zamanınız gelmiş arkadaşlar. Canlarım. Şimdi şaha kalkmış bir at var burada. Yani şöyle söyleyebilirim size arkadaşlarım. Bu şurada kafası yukarı doğru bakıyor. Adeta şaha kalkmış bu bir at bu. Belirmiş. En net ve güçlü anlamlara sahiptir at. Murat, asalet, güç ve saf başarıdır aynı zamanda. Uzun süredir dinlediğiniz kalbinizden geçen o büyük arzunun iş, aşk veya kişisel bir hedef olabilir bu. Gerçekleşme vakti gelmiş. Bu süreç size hem güç hem de büyük bir itibar kazandırıyor arkadaşlar. Büyük bir kapı arkadaşlar, yoğun telvenin biriktiği ve sağdaki beyaz alanın başladığı yerde bakın. Burada büyük bir kapı ve geçilmesi gereken bir eşiği andırıyor bana. Hayatınızda radikal bir geçiş dönemindesiniz. Arkada kalan karanlık yoğun kısım geçmişi, önümüzdeki o büyük beyazlık ise geleceği temsil ediyor. Geçmişin yüklerini, kafa karışıklıklarını ve sizi yoran insanları o eşikte bırakıp çok daha hafiflemiş bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi burada fincanımızın burasında oldukça ferahlık var arkadaşlar. Bembeyaz. Bu sizin yani iç dünyanızda hissedeceği o büyük hafiflemeyi ve ferahlığı simgeliyor bana. Üzerinizdeki baskı hissi, sıkıntı veya sizi daraltan ne varsa çok hızlı bir şekilde çözülecek. Önünüze çok daha net görebileceğiniz belirsizliklerden uzak bir dönem başlıyor. Havada asılı kalan müjdeler var arkadaşlar. Havada asılı kalmış bu. Tek başına duran küçük bir telve bakın şurada. Gördüğünüz gibi. Bu tarz lekeler hiç beklemediğiniz bir anda gelecek sürpriz bir teklifi veya küçük ama çok mutlu edecek bir hediye haberini müjdeliyor bana. Kafanızı hiç yormadığınız bir yerden bir kapı aralanabilir size. Pardon.
Şimdi burayı böyle size toparladığımda 3 açıyı birleştirdiğimde falınız engelli yollardan geçip kendi kalenizi inşa ettiğinizi ve şimdi o şaha kalkan atın getirdiği Murat'la birlikte tüm sıkıntıları geride bırakıp bembeyaz tertemiz geleceğe adım attığınızı söylüyor. İçiniz çok rahat olsun, şansınız dönüyor canlarım. Şimdi bakın burada bunu en sona sakladım. Gerçekten çok şaşırtıcı ve net bir görsel duruyor burada. Tam ortada telvelerin oluşturduğu ve ilk bakışta hemen dikkat çeken kocaman bir gülen yüz emojisi. Gördünüz mü? Yüz figürü var. Bu kahve falında nadiren bu kadar belirgin çıkar. Çok pozitif ve neşeli bir işarettir arkadaşlar bu. Gördünüz mü? Bakın gülen bir yüz. Büyük bir rahatlama ve kahkaha fincanın tam merkezinde gözleri ve geniş ağzıyla net bir şekilde seçilen bir gülen yüz. Yakın zamanda yaşayacağınız büyük bir sevinci ve hafiflemeyi simgeliyor bana. Son zamanlarda canınızı sıkan, üzerinizde yük oluşturan ne varsa hepsini bir kenara bırakıp derin bir of çekeceksiniz. Bu sembol sizi gerçekten çok eğlendirecek, yüzünüzü güldürecek, gelişmelerin, keyifli ortamların ve dost meclislerinin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bağımsız telve, bakın şurada bağımsız telve, bu tek başına duruyor zaten. Bu aklınızı kurcalayan ana meselelerden birinin artık sizden uzaklaşacağını, tabiri caizse fincandan dışarı taşmak üzere olduğunu gösteriyor bana. Bir sorunu tamamen geride bırakıyorsunuz ve o dert artık hayatınızın merkezinde yer kaplamayacak arkadaşlar. Şimdi iki yana çekilen yoğunluk, yani şöyle söyleyeyim. İki yana çekilen bir yoğunluk bu. Kocaman temiz bir alan bırakmış bize arkadaşlar. Bu durum hayatınızda odaklanmak istediğiniz konuda önünüzün tamamen açılacağını gösteriyor bana. Sağdan ve soldan karmaşa sizi etkilemeyecek. Siz tam ortada o temiz, aydınlık ve neşeli yoldan dümdüz bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi fincanımızı kapatırken size bir mesaj vereceğim. Her şeyi çok fazla dert etme. Sonunda gülen sen olacaksın. İçinizdeki neşeyi ve enerjiyi yüksek tutun. Çünkü çok yakında yüzünüzde güller açacak dostlarım. Bakın. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar tabağımıza. Şimdi tabağımızdan da telvelerimizi akıtıyorum. Şöyle. Şimdi buradan iki niyetimiz var sevgili dostlar. Çünkü iki akıntı oluştu bende burada. Evet. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımızda fincanımızı net bir şekilde tamamlamış arkadaşlar. Gelinlik, kaftan ya da ihtişamlı bir kıyafet bu. Orta kısmında yukarıya doğru uzanan, üstte birleşen, bakın şöyle. Adeta kolları açık, kabarık etekli bir gelinlik, abiye veya görkemli bir kaftan süliyeti oluşmuş. Geleneksel bir kıyafet gibi duruyor. Yorumda şöyle
Açılacak bir düğün, nişan, evlilik ya da çok sevinçli bir kutlamayı simgeliyor arkadaşlar. Eğer gündeminizde evlilik gibi bir konu varsa bu sembol hayatınızda hak ettiğiniz o başrolü alacağınız bir başarıdan dolayı tebrik toplayacağınızı ve parlayacağınız bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Şimdi sıkıntılarımız akıp gitti arkadaşlar. Tabağın orta kısmı neredeyse tamamen açıldı. Yukarıdan aşağı doğru süzülen hafif telve izleri sadece kaldı şurada. Hane üzerinde o ağırlık, durağanlığın ve aile bireyleri arasındaki ufak tefek gerginliklerin akıp gittiğini gösteriyor burada. Evinizin içine uzun süredir beklenen o ferahlık, huzur ve dinginlik nihayet yerleşiyor. Karşılıklı duran iki güçlü figür. E, bakın şöyle yapalım. Alt sağ taraf ve sol kısımda iki yoğun telve kümesi var. Bunlar adeta birbirlerine bakan, sırt sırta vermiş ya da el ele tutuşmuş iki insanı andırıyor bana. Gördünüz mü? Çok güzel. Hayatınızda çok güvendiğiniz birinden, eşinizden, sevgilinizden ya da çok yakın bir dostunuzdan büyük bir ortaklık veya destek göreceksiniz. Bir sorunu tek başınıza değil, bu kişiyle omuz omuza vererek çok rahat bir şekilde çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi dileğin yalnız hızlıca kabulü, tabağın süzülen hatları dik ve akışkan görünüyor ya da fincanda çıkan o şaha kalkan at ve gülen yüz müjdelerinin çok fazla gecikmeden tez vakitte hayatınızda görünür olacağını fısıldıyor bana tabağımız. Hane içiniz temizleniyor, kasvet dağılıyor. Önümüzdeki kutlama, yapacağınız kendinizi çok şık, güçlü, mutlu hissedeceğiniz bir kıyafet. Harika bir döneme adım atıyorsunuz arkadaşlar. Gelecek olan güzellikleri sevgiyle kabul edin bence. Şimdi tabağımızı biraz çevirdiğimizde yeni açı, hane içinde dengelerin ve geleceğe yönelik planların nasıl şekilleneceğini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. O neşeli enerji burada da var arkadaşlar. Kendini hissettirmiş. İkinci bir gülen yüz. Hane içi neşe. Tabağın sol ve orta kısmında telve birikintilerinde dikkatli bakıldığında yani iki göz ve hafifçe yukarı kıvrılmış bir ağız hattı çiziyor bana. Gördünüz mü? Şimdi fincanın içindeki o meşhur gülen yüz sembolünün bir benzerinin tabakta da belirmesi yaşanacak sevincin sadece size değil tüm aileyi ve haneyi kapsayacağını gösteriyor bana. Evin içinde uzun süredir girmemiş kadar saf bir neşe, kahkaha ve kutlama arkadaşlar geliyor yani. Havası geliyor. O hava geliyor evin içerisine. Şimdi koruyucu bir çatı veya büyük bir yatırım bu. Tabağın üst sağ tarafını boylu boyunca kaplayan kalın ve koyu telve şeridi. Hanenin üzerine girilen koruyucu bir çatı ya da geleceğe yönelik sağlam bir güvence işaret ediyor bu. Bu süreçte ailece bir mal, mülk varsa veya ev gibi kalıcı bir yatırım planı üzerine konuşabilirsiniz arkadaşlar. Maddi anlamda haneyi sağlama alacak güçlü bir imza veya birikim adımı atılması an meselesi. Tabanın tam ortasındaki aydınlık alanda küçük küçük dağılmış telve benekleri var. Bunlar hane halkı arasında veya dışarıdan gelecek tatlı haber trafiğini simgeliyor bana. Telefonlarınız susmayabilir. Peş peşe tebrikler alacağınız, planlar yapacağınız hareketli ve sosyal bir döneme giriyorsunuz.
Şimdi sol tarafta ise yüklerin hafiflemesi, tabanın sol alt ve dış cephelerine doğru telvelerin daha ince hatlarla dağılması, üzerinizdeki o son duygusal yüklerin de yavaş yavaş evden uzaklaştığını gösteriyor. Sizi sıkan akraba ilişkileri, havada kalan dedikodular veya belirsizlikler tamamen arka planda kalacak arkadaşlar. Şöyle bir genel değerlendirme yaptığımda o büyük muradın ve neşenin hane içinde çok güçlü bir karşılık bulacağını onaylatıyor bana. Hem maddi bir rahatlama hem de manevi bir huzur kapınızda. Her şeyin tadını çıkarmaya bakın arkadaşlar. Evet. Bu taraftan da bir bakalım. Şimdi bir kez daha çevirdiğimde arkadaşlar tüm hikayesini adeta mühürleyen çok güçlü bir koruyucu sembol en tepede belirdi. Telveler bu açıda yuvarlak bir hat oluşturarak ortadaki aydınlık alanı net bir şekilde çevrelemiş. Şimdi hilal koruyucu ve hilal ayı sembolü. Tabağın üst kısmından başlayıp sola doğru kavislenen o yoğun telve kümesi çok net bir hilal yani ay şekli oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi inanç, manevi korunma, şansın dönmesi ve çok hayırlı bir başlangıç anlamına gelir bu. Üzerinizdeki bütün gözlerin, negatif enerjilerin veya sizi aşağı çeken o huzursuz bir edici durumların tamamen dağıldığını, adeta koruyucu bir kalkanın altına girdiğinizi gösteriyor bana. Akıtılan gözyaşlarının sevince dönüşmesi. Bakın şurada gözyaşları bakın şu tarafa doğru zaten akmış arkadaşlar. Demin parmağımla tuttuğum için bu tarafa doğru. Dışarı doğru süzülen tek bir kalın telve damlasıydı arkadaşlar. Ben onu parmağımla tuttum maalesef. Şu tarafa doğruydu o. O da gizli gözyaşlarının artık tamamen akıp gittiğini simgeleyecek. İki niyet tutmuşsunuz demiştim. Bir tanesi buradan akarken bir tanesi buradan gitti. Şimdi bu damla dışarıda kaldığı için arkadaşlar evinizin içi tamamen temizleniyor ve geride sadece ferahlık kalacak. Şimdi burada bir deniz atı ve küçük ejderha figürü tabağın sol iç tarafında şurada. Bakın ejderha figürü görüyor musunuz? Ve deniz atı figürü. O koyu kavisli birikintinin içinde başı yukarıya doğru bakan bir deniz atı veya şans getiren küçük bir mitolojik canlı süliyet bu. Beklenmedik bir yerden gelecek olan büyük kısmet, sadakat ve finansal rahatlama demek bu. Özellikle elinize geçecek toplu bir para, hiç ummadığınız bir iş teklifi veya kariyerinizde sizi çok bir adım öne taşıyacak çok şanslı bir döneme kapında. Genişleyen ve aydınlanan bir şey bu. Tüm açılarından kendini gösteren o orta kısımdaki büyük beyazlık. Burada da tamamen netleşmiş kafanızdaki tüm soru işaretleri, gelecekte ne yapacağım kaygıları yerini büyük bir netliğe ve iç huzuruna bırakmış arkadaşlar. Şimdi hepsini toparladığımda falınızdaki dik yollar ve o meşhur görünen gülen yüzle başlayan serüven tabağınızdaki gelinlik, kaftan, ihtişamı ve bu son açıdan belirlen hilal ile deniz atı şansıyla taçlanıyor. Bu fal hayatınızda bir dönemin kapandığını, maddi ve manevi olarak çok daha güçlü
korunan ve yüzünüzün güleceği yepyeni bir evreye adım attığınızı müjdeliyor canlarım. Sıkıntıları arkada bırakın ve gelen güzelliklerin siz tadını çıkarmaya bakın diyorum size. Muhteşemdi bu akşamki falımızda. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Niyetlerinize uymuştur diyoruz. Yeni gelen arkadaşlar sizler de lütfen takip edin. Ama mutlaka bu fala bir etkileşim bırakın. Çünkü şöyle ben de size etkileşim bırakıyorum ki uyumlanırsanız bu etkileşimi mutlaka bırakın canlarım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim.